Bir gazeteci olarak Irak'ın kuzeyinde 12 askerimiz şehit düştükten sonra gündemi takip ederken dikkatimi bir şeyler çekti. Bazı ülkeler liderler, bazı ülkeler bakan seviyesinde taziye için telefon açarken bir ülkenin hiçbir reaksiyon göstermemesi beni bu videoyu hazırlamak için ateşleyen unsurlardan biri oldu. Hain saldırıdan hemen sonra TSK ve MİT ortaklaşa bir şekilde Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD terör örgütünün işgali altındaki bölgelere hava operasyonu düzenledi. Sonrasında bölgeyi tararken karşıma ilgi çekici bazı hususlar çıktı. Atış yapılan bazı tesislerde Rus bayrağı ve Rus kişilerin gezdiğine dair haberler ve uydu görüntüleri gördüm. Bu durumu araştırmak istedim. Hem geleneksel hem dijital arşivlerde uzun süren çalışmalar yaptım. Bazı kaynaklarla görüştüm, gazete haberlerine göz gezdirdim. PKK-PYD terör örgütünün Rusya ile nasıl bir ilişkisi olabilir? Süreç nasıl başladı? Rusya neden bir terör örgütüyle yakın ilişkiler içine giriyor gibi soruların cevaplarını aramak istedim. Ukrayna Savaşı sebebiyle Batı'dan neredeyse tam kapsamlı ambargo yiyen bir ülke, küresel aktörlerle kesilen temasını yeniden kurabileceği tek ülkenin canını en çok yakan bir terör örgütünün Suriye'deki uzantısıyla neden dirsek temasını sürdürüyor sorularını çok düşündüm. Bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki etkinliği baskı altına alınmaya devam ediyor. MİT ve TSK ve Türk polisinin yoğun çabalarıyla örgütün sözde askeri ve sosyal aparatı eylem yapamaz hale getiriliyor. Türkiye 2024'ün ilk günlerinde Suriye'de PKK-PYD terör örgütünün işgali altındaki yerlere operasyon yaptı. Kritik tesisler, enerji santralleri ve benzeri noktalar SİHA atışlarıyla ve savaş uçaklarının atışlarıyla çalışamaz hale getirildi. Tam da bu sıralarda bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'ya bağlı birlikler ve askeri heyetler PKK-PYD terör örgütünün işgal ettiği yerlere ziyaret yaptı. Görüşmeler sırasında Rus bayrakları göndere çekildi ve ziyaretler açık kaynaklarda paylaşıldı. Bugünkü içeriğimizde PKK terör örgütünün Sovyetler Birliği ve Rusya ile olan ilişkisini ele alacağız. PKK'nın yurt dışındaki temasları ve Rusya siyasetinin PKK üzerinde kurmak istediği nüfuzdan bahsedeceğiz. PKK'nın sözde lider kadrosunun 1979'da Suriye ve Lübnan'a geçmesine sebep olan olaylardan, o günlerde yaşananlardan başlayarak günümüzdeki son durumuna doğru bir yolculuk yapacağız. İçeriye geçmeden önce minik ama önemli bir ricamız var. Tüm YZT ekibi olarak sizlere en doğru ve kaliteli bilgiyi en hızlı bir şekilde aktarmak için çok çalışıyoruz. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlayalım. Rusya PKK terör örgütüne nasıl yardım ediyor? İlişkiler nasıl başladı? Şu an hangi durumda? Bu ve bağlantılı soruların cevaplarını arayacağız. Sözde lider Apokod Abdullah Öcalan ve bir grup örgüt üyesi tarafından 27 Kasım 1978'de Diyarbakır Lice'de kurulan PKK terör örgütü 1980'lerden itibaren Türkiye'ye yönelik saldırılarına başladı. 1990'lara geldiğimizde ise PKK terörü arttı. Apokod Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye yerleşmesinden sonra PKK terör örgütü uluslararası arenalarda dış destek arayışına girmek zorunda kaldı. O tarihlerde Lübnan'ın büyük bir kısmı Arap barış gücü altında farklı ülkelerden oluşan askerler ve ek olarak Suriye tarafından da kontrol ediliyordu. Resmi devlet otoritesinin, kamu güvenliğinin, egemenlik unsurlarının neredeyse hiçbiri bu noktada yoktu. Bu sebepten dolayı bu bölge illegal işler için biçilmiş bir kaftan halindeydi. Terörizm, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve benzeri illegal işler için hazır bir nokta olarak karşımızdaydı. Ek olarak coğrafyada gerilla harbi eğitimi görmek isteyenler için ideal bir bölge. Çünkü Marjeyon bölgesi ve Anti-Lübnan Sıra Dağları'nın bir üyesi olan Hermon Dağı bölgesi Sarp kayalıklar ve geniş vadilerden oluşur. Bu vadilere hemen bir örnek verelim. Geçmişten günümüze kadar ismini sıklıkla duyduğumuz Beka Vadisi bu noktada yer alıyor. 12 Eylül askeri darbesinden sonra Türkiye'den kaçmak zorunda kalan PKK'nın sözde üst yönetim kadrosundan bazı isimler Suriye üzerinden Lübnan'a geçti. Süreç tamamlandıktan sonra Sovyetler Birliği ile temas kurma arayışına girdiler. İlişki tesisi sırasında Kuzey Irak'taki KGB Başkanı Talabani'nin de desteği olmuştu. Rusya veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin PKK terör örgütüyle yakınlaşmasının arkasındaki temel motivasyon 1990'larda yaşanan Çeçenistan krizidir. Türkiye'nin Çeçen sorununda pro-Çeçen bir yaklaşım benimsediğine dair iddialar Rusya'yı bu konuda Türkiye karşıtı bir tutum içine girdirdi. Ancak Türkiye'nin bu konu hakkındaki tutumu, ihtiyatlı yaklaşım, Rusya'nın toprak bütünlüğüne saygı ve sınırların her ne olursa olsun değişmemesi üzerineydi. Politik farklılığın devam ettiği günlerde 1995 Ağustos'ta dönemin Rusya Büyükelçisi Andrei Çernişov, Rusya'nın PKK meselesini Türkiye'nin iç işi olarak gördüğünü ve iki ülkenin de ayrılıkçılık konusunda benzer refleksler göstermesi gerektiğini söylemişti. Rusya'nın PKK terör örgütüne destek olmasının arkasında yatan bir diğer motivasyonuna bir parantez daha açalım.
Kafkaslar'da her zaman kurduğu güçlü nüfuzun zedelenmemesini isteyen Rusya, Türkiye'nin 1990'lardaki proaktif dış politikası sebebiyle Türkiye'yi revizyonist olarak algılayıp bu durumu önlemeye çalışmıştır. O günlerde yeni bağımsız olan Azerbaycan, 1996 yılında Moskova ile anlaşma imzalayarak Hazar petrollerini Bakü, Novorossiysk boru hattıyla dünya pazarlarına ihraç ediyordu. Bundan sadece 2 yıl sonra denkleme Türkiye dahil oldu. 1998'de Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye arasında bugün de aktifliğini sürdüren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının inşası için anlaşma yapıldı. Peki bunun PKK ile bağlantısı ne? Hemen açıklayalım. PKK terör örgütü elebaşı Apokod Abdullah Öcalan, Rus gazetecilerle yaptığı bir görüşmede Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik sabotaj eylemleri için PKK'ya emir verdiğini söylemişti. Rusya ve PKK arasındaki temasta dönemin Duma Jeopolitika Komitesi ve Rusya'daki Liberal Demokrat Parti'nin girişimleri vardı. Aracı kişilerden biri Vladimir Zhirinovski'ydi. 1997'ye kadar gergin ilişkiler devam ederken eski Başbakan Chernomyrdin'in Türkiye ziyaretinde bu kampı kapatacaklarını duyurmasıyla ilişkilerde yumuşama başladı. Daha sonrasında Mavi Akım Anlaşması'nın imzalanmasıyla iyimser hava esmeye başladı. Ancak 1998 yılına geldiğimizde ilişkiler tekrar en gergin seviyeye yaklaştı. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş'in Suriye sınırında yaptığı konuşma ve eski Cumhurbaşkanı Demirel'in 1 Ekim 1998'de TBMM'nin açılış konuşmasında Suriye'yi tehdit etmesi sonucunda Hafız Esad yönetimi Apokod Abdullah Öcalan'ı topraklarından çıkartmak zorunda kaldı. Özellikle ismini açık açık söyleyeceğim. Suriye gibi bazı komşularımız bizim bu iyi niyetimizi, bizim bu gösterdiğimiz gayreti yanlış tefsir etmişlerdir. Aziz yurttaşlarımıza bir haberim var. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Suriye'den kovulan Öcalan Rusya'ya sığınmak zorunda kaldı. Duma'ya mektup yazarak sözde siyasi iltica talep etti. Oylamaya sunulan bu talep 298 evet oyuyla kabul edilmişti. Ancak eski başkan Yeltsin bu teklifi veto etti. Şimdi takvimi biraz daha günümüze doğru sarmaya başlayalım. 2005-2015 arasında Rusya ile güçlü ve kazan prensibiyle ilerletilen ilişkiler mevcuttu. Ancak bu dönemde de PKK Rusya tarafından terör örgütü olarak tanınmadı. 24 Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağının angajman kurallarını ihlal etmesi sonucunda düşürülmesi olayıyla ilişkiler tarihin en gergin seviyelerine geldi. Bu dönemde PKK terör örgütü tekrar Rusya içinde nüfuz kazanmaya çalıştı. 2020 yılında PYD-YPG terör örgütü ile Suriye'de faaliyet gösteren Halkın İradesi Partisi örgütü arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Görüşmeler Moskova'da gerçekleşti. Metin Moskova'da serin bir Ağustos akşamında kaleme alındı. Sonrasında PYD heyeti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşme yapmıştı. Astana görüşmelerinde de Suriye için hazırladığı taslak anayasalarda da Kürtlere kültürel özellik ve Kürt özel kültürel teşkilatları maddelerine metine bağlama girişimleri vardı. 1 Aralık 2015'te Halep'in Şeyh Maksut bölgesinde PYD'ye silah teslimatı yaptığı anlar tespit edilmişti. Özellikle Membiç ve çevresindeki YPG terör örgütü unsurlarının yanında Rus askerlerinin olduğu fotoğraflar da basına yansımıştı. Örneklendirelim. Dönemin sözde YPG sözcüsü Redur Zelil, Rusya ile anlaştıklarını söylemişti. Bu durumu şu sözlerle dillendirmişti. Güçlerimiz ile Rusya arasında yapılan anlaşma sonucunda Rus birlikleri Afrin kantonunun Cinderes ilçesinde bulunacak. Anlaşmanın kapsamı teröre karşı ortak mücadele ve Rus ordusunun savaşçılarımızı eğitmesi üzerinedir. Rusya ile doğrudan ilişkilerimiz bulunmaktadır. Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günlerde PYD-YPG terör örgütüyle temas olmayan Rusya bir süre sonra aktif temas politikasına geçiş yaptı. 2013'ten itibaren süreç hızlandı. Dönemin PYD elebaşı Salih Müslim Moskova'yı sık sık ziyaret ediyordu. 2015-2016 arasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin gergin ilerlemesine fırsat bilen PYD, Rusya'da güç elde etme çalışmalarına devam etti. 10 Şubat 2016'da Moskova'da PYD, sözde Batı Kürdistan Temsilciliği adını verdikleri bir ofis açtı. Bu ofisin diplomasideki sözde karşılığı konsolosluk seviyesi. Yani Rusya'da yaşayan Suriye asıllı Kürtlerin ve Suriye'de PYD'nin gayrimeşru olarak bulunduğu yerlerdeki Rusların bürokratik işlemlerini çözmekle ilgili sözde kurum olarak özetleyebiliriz. 15 Şubat 2017'de Moskova'da Apokod Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde bir etkinlik organize edilmişti. 2024'ün ilk ayında Suriye'nin kuzeyine düzenlenen MİT operasyonlarıyla PYD-YPG'nin sözde üst
üst düzey yöneticilerinden bazıları etkisiz hale getirildi. Ek olarak terör örgütünün işgal ettiği bazı noktalara SİHA atışları yapıldı. Atışlar sonucunda enerji santralleri, petrol rafinerileri ve bazı tesisler imha edildi. Hemen sonrasında Rusya'ya bağlı askeri unsurların bu bölgeleri ziyaret ettiklerini ve ikinci atış veya askeri jargonda second strike diyebileceğimiz atışların yapılmamasını sağlamak için bölgede Rus bayrakları yönlere çekildi. Burada Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın Ruslar PYD-YPG'nin faaliyetlerine göz yumuyor dediği açıklamaları göz önüne almakta fayda görüyor. Üçüncü tarafların PKK'lı, YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını burada tavsiye ediyorum. Sadece ABD değil, Rusya da PKK, PYD, YPG terör örgütüyle irtibatını hiçbir zaman kesmedi. Rusya'nın bölücü terör örgütüyle olan ilişkisi, onlara kurulacak yeni Suriye'yi entegre etme çabaları olarak görülüyor. Irak'ta Haçlı Şabi ile yaşanan sürecin bir benzeri Suriye'de PYD, YPG ile uygulanmak isteniyor. Kısaca anlatalım. Irak'ta Maliki döneminde izlenen Şii yanlısı politikalar sebebiyle Haçlı Şabi örgütü çok fazla güç kazandı ve ülke içinde eylemler yaptı. Daha sonrasında Haçlı Şabi milislerine Irak kimliği tanındı ve vatandaş olarak kabul edildiler. Ayrıca örgütte kalmayı kabul edenler de Irak polis gücüne dahil edildi ve ayrı bir kolluk kuvveti olarak Irak'a hizmet etmeyi sürdürüyorlar. Benzer bir durum PYD-YPG terör örgütü için isteniyor. Kendilerini meşrulaştırmaya çalışan bölücü örgüt, 2023'ün son aylarında bir sözde anayasa dahi duyurdu. Burada vatandaşlık tanımı, bireysel haklar, hukuk sistemi, yargılama prosedürleri, sözde askerlik tanımlaması ve benzeri hususlara değindiler ve bölgede faaliyet gösteren diğer Kürtçü gruplarla da bunun altına imza vermeleri için baskı kuruyorlar. Editör yorumuyla devam edelim. Devletler başka devletlere karşı ellerinde bir koz bulundurmak ister ve bunu zamanı gelince kullanmak üzere saklamayı tercih edebilir. Güncel durumda Rusya'nın PKK, PYD, YPG terör örgütüyle ilişkisini böyle yorumlamak mümkün olabilir. Rusya'nın da ABD'nin de bu PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD-YPG terör örgütlerine bakışı bölgedeki Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasıyla anlatılıyor. Madalyonun iki yüzüne beraber bakalım. ABD ve dünyaya göre Türkiye bir NATO müttefiki. Peki onun topraklarında terör eylemleri yapan bir terör örgütü birilerinin temsilcisi olabilir mi? Madalyonun diğer yüzünde ise Rusya'ya değinelim. Ukrayna ile girdiği güç mücadelesinde dünya ile iletişiminde öncü bir ülke olan Türkiye'de eylem yapan bir terör örgütüyle bağlantıları ne kadar doğru? Tahıl koridorunu kurduran, İstanbul'da barış görüşmelerini organize etmiş bir Türkiye vardı. Rusya'nın her şeye rağmen PKK'yı terör örgütü olarak tanımadığını da ekleyelim. Rusya'nın Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne bakışında ABD'nin onlar üzerindeki nüfuzunu kırmak ve Suriye Devlet Başkanı Esad'a sorun çıkartmayacak hale getirmek isteniyor. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Tüm cevaplarınızı okuyacağım. Bu tarz daha fazla içerik için YZT'ye abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir gazeteci olarak Irak'ın kuzeyinde 12 askerimiz şehit düştükten sonra gündemi takip ederken dikkatimi bir şeyler çekti. Bazı ülkeler liderler, bazı ülkeler bakan seviyesinde taziye için telefon açarken bir ülkenin hiçbir reaksiyon göstermemesi beni bu videoyu hazırlamak için ateşleyen unsurlardan biri oldu.